Bir düğünde, kalabalığın ortasında, hiç tanımadığınız biriyle dans ettiğiniz oldu mu? Peki ya o kişiye aslında yıllardır bakıp hiç görmediğinizi fark ettiniz mi? Bu hikaye bir dansın değil, dansın ardında kalan sessizliğin hikayesi. İki yalnızlığın birbirine dokunduğu ama birbirini tutamadığı anın hikayesi. Belki de herkesin başına gelmiştir bu. Belki de herkes kalabalık bir salonda kendi yalnızlığıyla dans etmiştir. En az bir kere. Videoyu beğenirseniz kanala abone olmayı ve yorumlara kalp bırakmayı unutmayın. Şehrin kenar mahallesindeki düğün salonunda komşu apartmandan Hasan Bey'in kızı Fatma'nın düğünü vardı. Salon kalabalıktı. Masalar bir aradaydı. Herkes karışık oturuyordu. Gençler, yaşlılar, kadınlar, erkekler iç içe. Masalarda pilav, et, yoğurt ve tatlı dağıtılmıştı. Tavandan sarkan büyük avize loş bir ışık veriyor, renkli ampuller ara sıra yanıp sönüyordu. Kaloriferler çalışıyor ama hava yine de biraz ağırdı. Davul ve zurna ara sıra susuyor, yerine iki keman, bir klarnet ve yaşlı bir kanun çalıcısı hafif şarkılar çalıyordu. "Hadi bakalım, herkes kalksın" çağrılarıyla sık sık danslar dönüyordu. Salonun arka tarafında sandalyelerden birinde oturan Mehmet vardı. 47 yaşında, dul, ilçe postanesinde memur. Ceketi biraz eskiydi. Gömleğinin yakası hafifçe aşınmıştı. Elindeki su bardağını yavaşça çeviriyor. Etrafı seyrediyordu. Yıllardır böyle düğünlere gelirdi. Bazen bir iki kelime eder, bazen sadece durup bakardı. Bu akşam da aynıydı. Sigara içmek için dışarı çıkmayı düşündü. Ama dışarıda ince ince kar yağıyordu ve paltosu da inceydi. Hem düğünden erken kalkmak ayıp olurdu. Etrafına bakındı. Herkes birbiriyle sohbet ediyor, gülüyor, telefonlara bakıyordu. O ise sessizce oturuyordu. Yıllardır alıştığı gibi. O sırada masaların arasından bir kadın masaları geçerek yanına yaklaştı. 51 yaşlarında, dul, lisede Türkçe öğretmeni. Saçı düzgün toplanmış, elbisesi sade ama ütülü. Omuzlarında ince bir şal vardı. Elinde küçük bir tabak, içinde lokma. Adını bilmiyordu Mehmet. Daha önce apartmanda, merdivende görmüştü belki. Ya da postanede uğrayan kalabalığın içinde. Yüzü tanıdıktı ama adı yoktu. Göz göze geldiler. Mehmet nedensizce hafifçe doğruldu. Kalbi bir an hızlandı ama bunu kendine bile itiraf etmek istemedi. "Bir oyuna kalkar mısınız?" diye sordu kadın. Sesi kalabalığın gürültüsü ve müziğin arasında alçak çıktı. Biraz çekingen, biraz da kararlıydı. Mehmet şaşırdı. Yıllardır kimse ona böyle doğrudan sormamıştı. Bir an durakladı. Boğazını temizledi. "Kalkarım," dedi. Kendi sesine biraz yabancı hissetti. Sandalyeden kalkarken dizleri hafifçe titredi ama belli etmedi. Müzik değişti. Orkestra daha yumuşak, ağır bir dans müziğine geçti. Birkaç çift daha kalktı. Mehmet elini kadının beline koydu. Dokunuşu hafifti. Sanki
bir şeyi incitecekmiş gibi. Kadının eli omzundaydı. İlk adımlarda ayakları birbirine değdi. Utangaç gülümsediler. Sonra ritmi tuttular. Adımları yavaş yavaş uyum sağladı. Salonun loş ışığında ikisi de biraz daha rahatladı. Dans ederken pek konuşmadılar. Mehmet kadının elinin sıcaklığını hissediyordu. Parmakları hafifçe titriyordu. Bir an 10 yıl önce ölen karısı Emine'yi hatırladı. O da böyle düğünlerde neşeyle dönerdi. Mehmet, hadi bir daha dönelim der, gülerdi. Emine'nin kahkahası hala kulaklarındaydı bazen. Şimdi ise her şey daha ağır, daha sessiz geliyordu. Kadın ise kendi düşüncelerindeydi. Sabahki dersleri, öğrencilerin yarınki sınav kağıtlarını, evdeki yalnız akşam yemeğini, balkonda sigara içip şehri seyretme alışkanlığını. Bu dansı neden tam biliyordu. Belki sadece bir anlığına kalabalığın içinde kendini daha az yalnız hissetmek için. Belki de yıllardır ilk kez biriyle bu kadar yakın durmanın tuhaf çekiciliği yüzünden. Kocası vefat edeli 7 yıl olmuştu. O günden beri kimse ona bu kadar yaklaşmamıştı. Mehmet bir ara "Düğün kalabalık olmuş," dedi. Sesi kısık ve zor çıkmıştı. "Evet," dedi kadın. "Gençler mutlu görünüyor. Fatma çok güzel olmuş bugün." Daha fazla konuşmadılar. Müzik devam etti. Mehmet kadının omzunun hafifçe gerildiğini fark etti. Yorulmuş muydu yoksa başka bir şey mi düşünüyordu? Sormadı. Kadın da onun ceketinin eski kolunu gördü. Bir an düzeltmek istedi ama eli kıpırdamadı. Sadece döndüler. Salonun havası parfüm ve hafif ter kokusuyla doluydu. Dışarıdaki kar sessizce yağıyordu. Işıklar ara sıra yüzlerine vuruyor, gölgelerini uzatıyordu. Mehmet'in aklına yıllar önce bu şehre ilk taşındığı günler geldi. O zamanlar her şey daha umutlu, daha hareketli görünüyordu. Postanede yeni başlamıştı. Emine ile yeni evliydiler. Gelecek planları yaparlardı geceleri. Şimdi ise her düğün, her gece aynı sessiz akışın parçası gibiydi. İnsanlar gülüyor, konuşuyor, dans ediyor. Ama herkes kendi yalnızlığını taşıyordu. Bunu düşünmek onu yormuyordu artık. Sadece öyleydi işte. Kadın da benzer şeyler düşünüyordu belki. Evindeki boş odalar, öğrencilerine verdiği ödevler, bazen geceleri uykusuz kaldığı saatler. Ama ikisi de bunu dile getirmedi. Sadece müzik eşliğinde yavaş yavaş ritme uyarak döndüler. Mehmet bir ara kadının şalının omzundan kaydığını fark etti. Düzeltmek için eli kalktı ama yarı yolda vazgeçti. Dokunmak istemedi. Fazla samimi olur diye düşündü. Kadın ise onun bu hareketini fark etti. İçinden bir şey geçti. Ama ne olduğunu tam çıkaramadı. Dans sürerken Mehmet bir an gözlerini kapadı. Müziğin ritmiyle dans sürerken Mehmet bir an gözlerini kapadı. Müziğin ritmiyle birlikte yılların ağırlığını omuzlarında hissetti. Kadının nefes alıp verişini duyabiliyordu neredeyse. Bu kadar yakın olmak hem rahatlatıcıydı hem tedirgin edici. Acaba o da aynı şeyleri mi hissediyordu? Sormak aklından geçti ama
sustu. Sorular sormak, cevap almak demekti. Cevaplar ise yeni boşluklar açardı. Bunu biliyordu. Müzik yavaşladı ve bitti. Hafif alkışlar yükseldi. İkisi de durdular. Mehmet elini yavaşça çekti. Kadın da. Bir an bakışları buluştu. Ama hemen kaçırdılar. "Sağ olun," dedi kadın. Gözleri yere bakıyordu. Sesinde hafif bir titreme vardı. "Ben sağ olun," dedi Mehmet. Kelimeler boğazında düğümlenir gibi oldu. Kadın hafifçe başını eğdi ve masaların arasından yürüyerek uzaklaştı. Mehmet arka taraftaki sandalyeye oturdu. Elleri dizlerindeydi. Kalbi hala biraz hızlı atıyordu. Ama nedenini tam çıkaramıyordu. Bir sigara yakmak istedi. Ama cebinde kibrit yoktu. Su bardağı çoktan ısınmıştı. Etrafına baktı. Herkes kendi sohbetine dönmüştü. Sanki o dans hiç olmamış gibi. Orkestra yeni bir şarkıya başladı. Mehmet pencereden dışarıya baktı. Kar yağıyordu. Salonda başka gruplar dansa kalkıyordu. Kadın bir masada oturuyordu. Karşısında genç bir adamla konuşuyor, arada bir gülümsüyordu. Gülümsemesi samimi ama uzak duruyordu. Mehmet onun adını bilmediğini fark etti. Dans ettikleri halde adını sormamıştı. O da söylememişti. Belki ikisi de bilerek yapmıştı bunu. İsimler fazla ağır gelirdi belki. Mehmet bir süre daha oturdu. Dansı aklından geçiriyordu. O kısa anın sıcaklığı hala elinde kalmıştı. Parmaklarında, belinde, omzunda. Ama sıcaklık soğuyordu işte. Oturdukça soğuyordu. Bunu da biliyordu. Kalktı. Paltosunu alıp dışarı çıktı. Kar sessizce ve ince ince yağıyordu. Ayak sesleri ıslak asfaltta hafifçe yankılanıyordu. Soğuk hava yüzüne çarpınca derin bir nefes aldı. Eve doğru yürürken o kısa dansı düşündü. Bir şey değişmiş miydi? Değişmemişti. Sokak lambalarının altında yürürken yıllar önce Emine ile ilk dans ettikleri geceyi hatırladı. O zamanlar her şey farklıydı. Umut doluydu. Gelecek parlaktı. Şimdi ise sadece bu küçük an kalmıştı. Bir dans, birkaç dakika, bir avuç sıcaklık. Apartmanın kapısını açtı. Merdivenleri çıktı, anahtarını buldu. Kapıyı açtı. Ev karanlık ve sessizdi. Paltosunu astı, mutfağa geçti, su içti. Yatak odasına girdi, lambayı yakmadı. Pencerenin önünde durdu. Dışarıda kar yağıyordu. Sokak lambasının ışığında bembeyaz görünüyordu. Şehir sessizdi. Mehmet pencerenin önünde uzun süre durdu. Karı seyretti. Sonra, yıllar sonra ilk kez belli belirsiz gülümsedi. Kendi kendine. Kimse görmemişti. O da bunu kimseye söylemedi. Lambayı söndürdü. Yatağa girdi. Gözlerini kapadı. Uykuya dalmadan önce son düşündüğü şey kadının elinin sıcaklığı oldu. Parmaklarındaki hafif titreme ve şalının omzundan kayışı. Düzeltmek için kalkıp vazgeçtiği eli. Sabah olduğunda her şey yine aynı olacaktı. Postane, masalar, evrak, akşam yalnız yemek. Ama içinde bir yerde o dans
duruyor olacaktı. Küçücük, sessiz, kimseye anlatılmayacak kadar önemsiz ama unutulmayacak kadar gerçek. Dans edenler değil, dans ettikten sonra aynı sandalyeye dönüp oturanlardır hayatın asıl sahipleri. Birbirine dokunan iki yalnızlık, birbirini tutamaz çoğu zaman. Tutar gibi olur, sonra bırakır. Ama o dokunuş bir yerlerde kalır. Peki ya siz, kalabalık bir salonda, bir an için bile olsa, kendinizi yalnız hissettiğiniz biri oldu mu? Dokunup da tutamadığınız bir el, söylemediğiniz bir isim. Yoksa herkes gibi siz de dans bitince sessizce evinize mi döndünüz? Cevabınız ne olursa olsun, bu hikaye sizin için yazıldı. Her hikaye bir kapı aralar ve her kapı gerçek bir hayata çıkar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorumlara bir kalp bırakmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.